Selamlar. Ya ben aslında canlı yayını açmayacaktım hemen, yakalandım. Kendi kendime fotoğraf çekecektim, canlı yayın için böyle bir kapak fotoğrafı ve bir anda canlı yayını başlat yapmışım. Bakayım şu an zaten kimse izlemiyor. Kapasam mı acaba? Neyse. Bakayım bir sorun mu var? Az bekleyeyim mi ya? Duyuracaktım ben ya. Ne kadar burada izliyorsunuz. Şu anda sadece bir kişi sanki izliyormuş gibi gözüküyordu. Bir anda 79 oldu. 69 sonra 79'a ben şöyle. Selamlar. Yani dediğim gibi hiç ben şey yapmamıştım. Provasını falan yapıyordum. Daha kameranın açısını düzeltecektim ya. Allah. Kendime de çeki düzen vereyim. Yani hiç İngilizce konuşabilir misin diyor. Tabii ki konuşayım da yani. Şimdi mi? Oh. Ya bu birazcık şey gibi oldu. Benim katıl yayınlarında bazen böyle kazalar oluyor, aksaklıklar oluyor. Onun gibi oldu. Böyle birden kendimi yayında buldum. Benim amatör yayıncılığım, amatör ruhum hiç bitmiyor. Evet, şöyle birazcık yorumlara bakayım. Kitap yazmayı evet yeniden düşünüyorum. Hatta başladığım bir şey de vardı. Hani bir kitap, bir senaryo var, yok değil. Ama son günlerde o kadar yoğunum ki yani neyle yoğunsun desen yani hoş geldin, hoş geldin Yavuz. Bakın Yavuz'a sorabilirsiniz. Yavuz benim en örnek, en başlıca katıl takipçimdir, imparator üyemdir. Yani böyle resmen kendisi lokomotif gibidir katılda. Hoş gelmiş. Bir süredir yoktu, tatildeydi. Şimdi yani o geldi diye bile ben imparator yayını yapabilirim. O kadar etkili üyedir. Yani siz de böyle üye olabilirsiniz. Öyle olun ki akılda kalın. Nasıl oluyor imparator yayınları, katıl üyelikleri kendisine sorun. Şarkı söylemedim, hiç de anlamam. Buradaki ben muhabbeti soru cevabı seviyorum bu arada. Kamerayı biraz aşağıya mı koyayım? Ay ne yapıyorum bir dakika. Şurayı ayarlayayım ya. Ayarlamadan çat diye canlı yayını açmışım. Bir baktım yakalandım yani canlı yayındayım. Evet yani Yavuz İmparator'un VIP üyesidir. Bu sarı ojeler de olmadı, bugün sürdüm. Bakın nasıl olmuş. Olmuş mu? Olmamış. Yani evet. Yavuz bahseder. Bak yani neşem yerine geldi. Hala ben vantilatör açıyorum evde. Dışarıda şallara bürünüyorum. Evet. Bir aşağı indireyim bakayım kamerayı. Kibarca yapayım diyorum şu işi. Kamera dediğim aslında iPhone. Yani birazcık haksızlık etmiş olurum o zaman yani şu koca telefona. Evet. Evet, böyle güzel oldu. Ya böyle bakın çok özel istekler imparator yayınları içindir. Yani eğer biraz daha fazlası o kadar özel istek olmayıp da yine de bazen buradan şöyle görebilir miyiz falan diyorsunuz ya. O zaman bir katıl üyesini
olacaksınız. Ama çok büyük ihtimalle ben şeyleri kaldıracağım. Şövalye yayınını kaldıracağım. Çünkü şövalye üyelerin sayısı çok az. Yani en fazla savaşçılar var. Sonra imparatorlar var. Sonra işte krallar falan geliyor. Kral şövalye gerçekten beni çok bölüyor. Evet. Biraz oturayım. Kamerayı biraz uzaklaştırayım. Mikrofon takmayı unutmuşum. Yine sizin amatör takipçin yayıncınız olarak. Bakar mısınız yani? Mesela bir stüdyo görün, televizyon stüdyosu, vantilatör falan gözüküyor. Hani Halk TV, Gezi Parkı dönemindeyken yaptığı yayınlar gibiyim yani. Gezi Parkı döneminin Halk TV'si gibiyim. Evet. Şimdi oldu sanki. Ama birazcık da yakınlaştırayım şimdi. Yani YouTube fazla kesmiyor. Ücretlerde bence hiç de fazla değil. Daha fazlasını isteyenler de var. Daha fazla ödemeye hazırız diyenler de var. Yani Patreon var yurt dışı üyelikleri için. Yoksa fazla değil yani. Sonuçta ben amme hizmeti yapmıyorum. Belediye değilim. Hani böyle ucuz taşımacılık falan yapmıyorum. Su satmıyorum falan. Yani düşünürseniz bir sürü şeyin parasını bu gayet makul. Yani imparator üye o fiyatları veren var. Üzerine de daha ekstra bonuslar var yani. Evet. Oldu mu şimdi böyle? Yok YouTube fazla öyle bir şey kesmiyor. Çok güzel iş yapıyor YouTube. O kadar iyi ki böyle gibi hani Jewish'lerle çalışırken tam zamanında öderlermiş falan ya. Aynen öyle yani. YouTube kesinlikle çok iyi. Patreon'da çok iyi. Patreon'da da hiç para bozulması derdi yok. Direkt dolarla. Ya dediğim gibi ben bunları aslında şu provaları sizden önce yapacaktım ya fotoğraf çekmek için. Şimdi bir inip bir kalkıyorum yani. Başıma aldım. O yüzden kusura bakmayın. Yerleşiyorum. Yeni bir yerim var aslında bir stüdyo. Ama oranın bazı şeyleri bitmedi ve çok büyük bir derdim var. Benim fobimle karşılaştım orada. Bir ilaçlama şirketi bulmam lazım. Yani o yüzden yapamıyorum. Başka şeyler de oldu tabii. Kendimle ilgili sağlık meseleleri falan. Hangi masal var? Bugün ben Demeter'i okumuştum ya onun kızı Persephone'den devam edeyim diyorum. Güzel ayaklara az bile. Bence de öyle. Hatta bana yabancılardan falan diyor. Senin yurt dışından hayranlarım var. Düşünün. Hayat güzel mi? Mesela şu soruyu şöyle cevaplayabiliriz. Hayatı güzel yapmak sizin elinizde biraz da. Yani hayat güzel mi derken hayat aslında bir simülasyon, bir sınav. Yani onu nasıl yaşadığın, yönlendirdiğin bu sana bağlı. Güzel olması, neye göre güzel? Bir de bir çıta vardır, güzel çıtası. Yani ilk başta hayatının böyle çok acayip şeyler yaşadıysa bir süre sonra hiçbir şey seni kesmez, güzel bile gelmez. Bazense yani güzel çok göreceli bir şey. Ama güzel yapmaksa bizim elimizde. İnsan ne ile yaşar? Tolstoy. Aslında ne güzel olur ama şöyle bir durum var. Ben tüm kitabı okumaya kalkarsam ya da o tek bir yayın evinden çıkmışsa telif sıkıntısı oluyor. Çeviri telifi. Yani aynı durumu ben Gılgamış'la yaşadım ve Gılgamış destanını okuyordum. 5 tane bölüm okudum. Çok yüksek izleme oranları vardı. Yani ben 85 bin izlenen kaç videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Sonra baş aşağı indi tüm grafikler.
Hala onu tam toparlayamadım. Yani YouTube'da video silmek gerçekten çok zarar veriyor algoritmaya. Ve yani şey yapınca ben de çekindim. Dediler ki işte şeyleri silmeniz gerekiyor. Biz avukatız. İşte telif hakkı yayın evinin falan. Yani böyle bir durum olduğu için kaldırmak zorunda kalmıştım. Yoksa aşağıdan mı yayın yapsam ya böyle bağdaş kurup şu ayakkabılarla? Ha, yoga sutralar. Ya olabilir ama ben mesela yoga ile ilgili okurum. Dediğim gibi bunu mesela şeyde yaparım, stüdyoda yaparım. Bir de biraz daha kışın yaparım. Şu an hala ben daha yaz modundayım. Hala sıcaklar var. Her takip de şu an zor. Yani mesela düşünürseniz, ya şunu takacağım. Gözümü yoruyor ışıklar. Yani ay leş gibiymiş. Leş gibi derken şeyli. Hiç şu elbiseyle yapılacak şey mi? Yani ben mesela bir şeyi okumaya başlarım ve üzerine de yorumlarız. Bu dediğiniz fikir çok güzel, bayıldık, teşekkür ederim. Yani ben de istiyorum, hatta Upanishadlar var falan. Okuyup üzerine bir sohbet gibi bir şey yapabiliriz. Bunu isterim ama bunu daha kışın yapalım. Ekim sonuna doğru falan sanki daha iyi olur gibi. Yani önümde planladığım ve gitmek istediğim bazı seyahatler de var. Onları yaparız. Kış gelir ve süreklilik daha doğru olur. Ben yeri stüdyoyu oturturum. O zaman daha ona göre bir belki dekorda, farklı bir dekorda yaparız. Böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum üzerine. Rusça yazıldı, onu okuyamadım. Masal okuma nasıl geldi? Ben önceden de masallara meraklıydım. Benim en iyi arkadaşım, kankam, iyi masal anlat dedi, masal oku dedi. İyi dedim ya, gece masalları yapayım, gece masal okuyayım, masalla uyutayım. Şey diyorduk yani, benim sesimin masala çok uygun olduğu falan, rahatlatıcı bir sesim olduğundan konuşurken dedik ya masal okuyayım, evet. Böyle başladı. Ne zaman? Kasım'da başlamıştı. Kasım'da senesi olacağı için Kasım'da şey yapabiliriz yani. Dediğim gibi ben buna başka bir şey katarım. Aslında şurada gördüğünüz kalın Mahabharatalar var. Mahabharata destanını okuyabilirim ama yani o kadar uzun herhalde şey yapamayız ama Mahabharata destanından şey yaparım size. Atıyorum mesela bölümler, parçalar yaparım. Bir kere yapmıştım. Böyle bir şey düşünebiliriz. İtaatkar 2'yi düşünmüyorum açıkçası. Yani başka şeyler var, başka kitaplar var ama dedim ya, yani şöyle oturup konsantre olacağım falan bir durum yok. Mesela şöyle soruyorum. Şu an mesela böcek ilaçlama şeyi arıyorum. Düzgün. Yani bir süre, birkaç gün gideceğim. 5 gün falan mı olur? Gittiğim zaman hal olsun, yoksa ben çığlığı basıp kaçıyorum yani. Ben hani sizin gözünüzdeki dominant kadın, tamam sertim falan ama yani bir cins böcek gördüğüm zaman çığlığı basıp kaçıyorum yani. 5 metre. Şöyle bir şey, itaatkarı benden dinlemeyi belki farklı türden de olur. Ben bunu şey yayınlarında yaptım açıkçası. Belki tekrar sıfırdan mı başlarız bilmiyorum. Şey, bunu direkt savaşçı üyeleri yapıyordum ama e, başka bir üyelik sisteminde mi yaparım? Yani üyeleri okuyordum. Çünkü bazı yerlerini okudum, bir kısmını okurken YouTube bunu şey yaptı, ceza verdi, ben yaptı yani. İhtar aldım. Teşekkür ederim. Okurken ağladığım kitap olmadı. Kitap okurken pek de ağlanması bilemedim yani. Ne yorum yazdınız? Yorumlara cevap vermediğiniz için çekiliyorum dediniz. Akıyor yorumlar. Tekrar da yazılabilir. Tiyatro, sinema, film, yani benim aslında yazdığım bir şeyler vardı. Çok bu dünyanın içinde değilim. Önceden gelmişti bir şeyler, reddetmiştim. Ne diyor Ahmet Asım? Felsefeye giriş okur musunuz? Felsefe Şöyle bir şey, ben birinin, yerli bir kişinin ismini söyleyip
felsefeye giriş. Bu kitabı okuyorum dersem telif sorunu olur. Felsefeyle ilgili bir şeyler okuyup üzerine konuşma, karşılıklı konuşma, yorum yapma yapabiliriz. Ama bu kişinin kitabını okuyorum dersem sıkıntı yaşarım. Evet. Okan Bayülgen'e 3 defa konuk oldum. 3 mü 4 mü ne? Evet. Yani ben dediğim gibi herkesin korkusu kendine, herkesin tiksintisi kendine. Yani bendeki durum daha çok bir nasıl diyeyim size tiksinme hali. Tüylerim diken diken olur. Ah evet. Şimdi ben şu soruları bir kenara bırakıp bugün ya da başka bir gün mitoloji okuyayım. Bugün yine bir masal okuyayım. Çünkü çok lay lay lom gidiyoruz. Daha bir masal modu var. Bu kıyafete hangi masal uyuyor? Bana bir mail atabilir misiniz? Ya da Ali Bey, buradaki videonun altına yorum olarak yazarsanız çünkü bu yorum şey yapmayacak, akacak gidecek, sonra göremeyeceğim. Lütfen video bittikten sonra arkasına bir YouTube yorumu olarak bir yorum yazarsanız en azından görürüm. Kitabı ben de incelerim. Böyle bir şey olabilir. Bu sorun olmayacaksa, yayın evinden sorun da olmayacaksa ne ala. Farklı şeyler yapmayı düşünüyorum ama benim asıl daha şeyim yani sanat daha uzmanlık alanıma yakın. Ama felsefe bir dönem çok böyle çalışmıştım, derslere gitmiştim. Farklı mecralar düşünmüyorum. Patreon var bir de. Patreon. Ayrıca ben Twitter'da aktif yazıyorum. Instagram'da paylaşım yapıyorum. Daha ne olsun yani insan bölünüyor. Normal hayata vakit kalmıyor. Nedir başlamadan önceki ricanız? Afileci. Daha biraz daha havalar serinleyince farklı kostümlerde düşünürüm. Yani şöyle bir şey sanki Japon masalı okusam gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Yani dedim ya Demeter okuyacaktım ama vazgeçtim gibi oldu. Yani çok fazla sohbet ettik. 17 dakikadır konuşuyoruz. O zaman mitolojiye haksızlık olacak. Daha yumuşak bir şey olsun. Soft demedim. Türkçe kullanmak istiyorum. Ya da bakayım. Kızılderili masalı olmaz. Viking masalları var. Yok. Kitabım neredeymiş diye bakıyorum. Ya da çok dedim başka bir masal okuyacağım. Başka bir masal kitabından. Evet. Evet. Şimdi evet Sapiens'i okudum. Çok da beğendim. Ama bu yaz doğru dürüst kitap okuyamadım. Onun devam kitabını da okuyordum. Başlamıştım ama dediğim gibi yaz girdi. Yazın yani pek şey yapamadım açıkçası. Sapiens'den bölüm mü okumamı istiyorsunuz? Okuyayım ya. Çok sevdim. Madem böyle bir istek var, madem böyle konuşuyoruz, bir kısım okuyayım. Ama ne okuyacağım bakalım. Hoşuma giden. Ruj ne alaka şimdi de dudaklarım kurudu. Var. Yani bayağı ben burada bir sürü kitap yok bile. Yukarıdaki yani görmezsiniz. Lacanlar var, Jung'lar var. Nietzsche bayılırım. Schopenhauer, John Berger. Yani
Var. Bayağı bir. Ya da Joseph Campbell'lar falan. Ama Foucault o kadar da yani çevirileri falan beni zorluyor yani açıkçası şey değilim. Foucault konusunda. Evet. Bakayım şimdi ben nereden okuyacağım ama yani madem dediniz. Şu konu ilgimi çekti. Bu başlık. Savaş yayını daha 1-2 gün önce yapmıştım. Sanmıyorum. Belki ilerleyen saatlerde başka bir yayın yapabilirim. Yani bir kral yayını olabilir, şövalye olabilir. Bunu şey yapalım, tamamlayalım da. Ya bana da Michel Foucault'lar ağır gelmişti. Çünkü Foucault'un belki de çevirisi iyi değildi. Öyle bir şey de duydum. Gerçekten okuması çok zor geliyordu. Yani ben böyle rahatlıkla okuduğum ben Alman felsefesi, Alman ekolünü daha seviyorum. Fransızca hiç değilim açıkçası. Evet. Ben Sapiens'ten okuyacağım. Erkeklerin nesi bu kadar iyi diye bir bölüm okuyorum. En azından tarım devriminden beri çoğu insan topluluğu erkeklere kadınlardan daha fazla değer veren ataerkil toplumlardır. Bir toplum kadın ve erkeği nasıl tanımlarsa tanımlasın erkek olmak hep daha ayrıcalıklı olmuştur. Ataerkil toplumlar erkekleri erkeksi düşünmek ve davranmak, kadınları da kadınsı düşünmek ve davranmak üzere eğitir ve bu sınırların dışına çıkanlar cezalandırılır. Öte yandan bu kurallara uyanlar eşit şekilde ödüllendirilmezler. Şöyle birazcık yukarı oturacağım. Evet, böyle daha iyi oldu. Ben de daha rahat edeceğim. Evet. Ne diyorduk? Ataerkil toplumlar erkekleri erkeksi düşünmek ve davranmak, kadınları da kadınsı düşünmek ve davranmak üzere eğitir. Ve bu sınırların dışına çıkanları cezalandırır. Öte yandan bu kurallara uyanlar eşit şekillerde ödüllendirilmezler. Eskiden beri erkeksi kabul edilen özellikler kadınsı kabul edilenlerden daha fazla ödüllendirilirdi. Ve toplumun kadınsı ideallerini gerçekleştirenler erkeksi ideallerini gerçekleştirenlerden daha azıyla yetinirdi. Erkeklerin sağlığı ve eğitimi için daha az kaynak ayrılır, kadınların daha az ekonomik fırsatı, daha az politik gücü ve daha az hareket özgürlüğü olurdu. Toplumsal cinsiyet bazılarının sadece bronz madalya için mücadele edebileceği bir yarıştı. Tarih boyunca bazı kadınlar alfa noktalara gelebildiler. Mısır'da Kleopatra, Çin'de İmparatoriçe Wu Zetian milattan sonra 700 tarihinde yaşamış. İngiltere'de 1. Elizabeth ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Kösem Sultan. Kösem Sultan 1623'ten 1632'ye kadar oğlu 4. Murat'ın ve sonrasında da 1648-1651 arasında torunu 4. Mehmet'in çocukluğunda padişahın naipliğini yaptı. Naip olarak imparatorluğun pratikteki yöneticisiydi ve divana ve perdenin perdenin arkasında oturarak katılırdı.
Yine de böyle istisnalar aslında sadece genel eğitimin ne olduğunu kanıtlıyor. Kösem Sultan'ın naipliği süresince bile İmparatorluk Divanı'nın tüm üyeleri, tüm generaller ve donanma kaptanları, kadılar, ulema ve neredeyse tüm yazarlar, mimarlar, şairler, filozoflar, ressamlar ve bilim insanları erkekti. Neredeyse tüm tarım ve sanayi toplumlarında norm olan ataerkillik pek çok siyasi kargaşayı, toplumsal devrimi ve ekonomik dönüşümü atlattı. Örneğin Mısır yüzyıllar boyunca defalarca fethedildi. Asurlular, İranlılar, Makedonyalılar, Romalılar, Araplar, Memlükler, Türkler, İngilizler. Fakat toplum hep ataerkildi. Firavun, Yunan, Roma, Osmanlı ve İngiliz yasalarıyla yönetilen Mısır'daki yasaların hepsi gerçek erkek olmayan kişilere karşı hep ayrımcıydı. Evrenselliği su götürmez olan ataerkillik tesadüfi durumlardan doğan kısır döngülerin sonucu olamaz. Amerika ve Afrika, Asya'daki çoğu toplumun bölgeler arasındaki iletişimin binlerce yıl kopuk olmasına rağmen 1492'den önce de ataerkil olması özellikle dikkat çekicidir. Eğer ataerkillik Afrika-Asya'da bir tarihsel tesadüfle oluştuysa Aztekler ve İnkalar neden ataerkildi? Her ne kadar adam ve kadın tanımları kültürlere göre farklılık gösterse de tüm kültürlerin tamamının erkekliği kadınlıktan üstün tutmasının evrensel biyolojik bir sebebi olması yüksek ihtimaldir. Bu sebebin ne olduğunu bilmiyoruz. Pek çok teori söz konusu. Ancak hiçbiri inandırıcı değil. Biraz yorumları alayım, sonra bir kısım daha okurum kas gücüyle ilgili. Sizce neden hep ataerkillik ön planda tutuldu? Evet, yorumları almak için bilgisayarımı alıyorum. Daha başlamadık diyenler varmış. Yani şöyle bir şey, ben nasıl iklim değişimleri olur ya, mesela düşünün, işte küresel ısınma deniyor, soğuma deniyor, inişler çıkışlar ve ben de böyle dönemler olduğuna inanıyorum. Mesela şimdi belki de Kali çağındayız, belki bu dönem daha ataerkil bir dönem. Ama daha sonraki bir dönem tekrar anaerkil olacak. Yani çok tarihin öncesi yıllara bakarsak, çok eskilere, anaerkillik oldukça yaygındı. Yani çünkü eskiden kadın doğuruyordu ama onu doğurtanın, tohumlayanın erkek olduğu tam bilinmiyordu. Doğuran esastı, toprak esastı. Ne zaman erkeğin rolü keşfedildi, o zaman ataerkillik önem kazanmaya başladı. Kas gücü önemliydi, önem kazandı. Şimdi bakıyoruz, kadınlar kendi kendine o kadar çok şey yapabiliyor ki neredeyse döllemeyi de kendi içlerinde halledecekler. O zaman görürüm ben o ataerkil düzen ne oluyor, ne bitiyor. Gerçekten erkekler giderek iktidarlarını ve erkekliklerini kaybediyorlar gözümde. İkili mantık anlayışı mi? Temelli. Yani Aristo mantığından şeye de geliriz, Hegel'e, diyalektiğe de geliriz. İşte ben şu kısmı bir bölüm daha okumak istiyorum. Kas gücü diyor, kas gücüyle ilgili. En yaygın teori erkeğin kadından daha güçlü olduğunu ve bu gücünün de kadınları itaat ettirmek için kullandığını öne sürer. Daha üstü kapalı bir versiyonu ise erkeklerin kas gücü isteyen tarla sürme ve hasat kaldırma gibi işleri domine ettiğini öne sürer. Bu durum erkeklere gıda üretiminin kontrolünü verir ki bu da zamanla siyasi nüfus anlamına gelecektir.
Kas gücüne vurgu yapmanın sorunlu iki yanı vardır. Birincisi erkekler kadınlardan güçlüdür önermesi sadece ortalama için geçerlidir ve güçten ne anladığınıza bağlıdır. Kadınlar genellikle açlığa, hastalığa ve yorgunluğa erkeklerden daha fazla dayanıklıdır. Ayrıca erkeklerden hızlı konuşabilen ve daha fazla ağırlık kaldırabilen pek çok kadın vardır. Ayrıca bu teorinin en büyük sorunu kadınların tarih boyunca fiziksel güç gerektirmeyen rahiplik, hukuk ve siyaset gibi işlerin tamamından dışlanmalarıdır. Ve ağır fiziksel güç gerektiren pek çok işe zorlanmış olmalarıdır. Eğer toplumsal güç fiziksel güce ve dayanıklılığa göre dağıtılsaydı kadınların çok daha fazla toplumsal güce sahip olması gerekirdi. Evet, bu kısımlarda doğru. Eskiden kadınları okutmuyorlarmış bile ki bu da kas gücüne dayanmıyordu. Daha da önemlisi insanlarda fiziksel güçle sosyal güç arasındaki doğrudan bir ilişki yoktur. Genç insanlar fiziksel olarak çok daha güçlü olsalar da yaşlılar genellikle gençlerden daha üstün ve söz sahibidir. Burada tabii paranın ve tecrübenin sözü geçiyor. 19. yüzyılda Alabama'daki ortalama bir çiftlik sahibi pamuk tarlalarında çalışan kölelerin herhangi biri tarafından saniyeler içinde yere serilebilirdi. Boks maçları Mısır firavunlarını ya da halifeleri seçmek için yapılmıyordu. Avcı toplayıcı toplumlarda siyasi tahakküm genellikle en gelişmiş kaslardan ziyade en gelişmiş sosyal becerileri olanda bulunuyordu. Örgütlü suçlarda da en güçlü adam büyük patron olacak diye kural yoktur. Hatta patron genellikle gücünü nadiren kullanan, bunun yerine genç ve daha fit adamlarla kirli işlerini yaptıran biridir. Bu birliği ele geçirmenin yolunu baştaki adamı dövmek olduğunu düşünen kişi de hatasından ders çıkaracak, daha uzun yaşamayacaktır. Şempanzelerde bile alfa erkekler bu pozisyonu anlamsız şiddet göstererek değil, diğer erkek ve dişilerle istikrarlı ittifaklar kurarak elde ederler. Evet, yani burada bu teoriyi nasıl diyeyim çökertiyoruz. Devam da ediyor aslında kitap ama yani bu kısımları şöyle yaparsam kısaca bir diğer teoriye geçeyim. Kısaca da ben bunu okuyayım kısaltarak. Bir diğer teori erkek egemenliğini güçle değil saldırganlıkla açıklar. Milyonlarca yıllık evrim erkekleri kadınlara göre çok daha vahşi hale getirmiştir. Kadınlar erkeklerle hınç, açgözlülük ve istismar konularında yarışabilirler ancak bıçak kemiğe dayandığında erkekler düz fiziksel şiddete kadınlardan çok daha fazla başvururlar. Bu da tarih boyunca savaşın bir erkek ayrıcalığı olmasının sebebini açıklar. Savaşlarda silahlı kuvvetleri kontrol eden erkekler zamanla sivil toplumun da sahipleri haline gelmiştir. Erkekler toplum üzerindeki bu kontrolü daha çok savaşmak için kullanmış, savaşlar arttıkça da toplum üzerindeki kontrolleri artmıştır. Bu döngü hem savaşın hem de ataerkilliğin her an her yerde olmasını açıklar. Evet, erkeklerin daha saldırgan ve vahşi eğilimlerini çeşitli çalışmalarda açıklıyor. Askerliğe daha elverişli olduğu da kanıtlanmış. Savaşanların erkek olması savaşı yönetenlerin hem de bu getirilerden faydalananların erkek olması sonucunu mu doğurur? Yani bu da tam şey değil. Bu yönetmek için yani savaştıran bir kadın da olabilir sonuçta. Şöyle bir örnek var. Napolyon'un can düşmanı olan Wellington Dükü 19 yaşında İngiliz ordusuna yazıldığında hemen subay olarak görevlendirildi ve onun da emrindeki avam tabakasını pek düşündüğü söylenemezdi. Fransa'ya karşı yürüttükleri savaşta başka bir aristokrata asker olarak emrimizde dünyanın pislikleri var diye yazmıştı. Bu rütbesiz erler genellikle en fakirler arasında ya da etnik azınlıklardan, örneğin İrlandalı Katoliklerden oluşuyordu. Rütbelerinin yükseltme ihtimali pek yok denecek kadar da azdı.
Yani ben bu saldırganlığı çok açıkçası şey olarak görmem. Bir diğer teori diyor, üçüncü bir biyolojik açıklama, kaba kuvvete ve şiddete daha az yer verirken milyonlarca yıllık evrim sonucunda kadınların ve erkeklerin farklı hayatta kalma ve üreme stratejileri geliştirdiklerini öne sürer. Bu açıklamaya göre erkekler doğurgan kadınları hamile bırakabilmek için birbiriyle yarıştıklarından üreme şansına sahip olabilmeleri her şeyden daha önce rakiplerini alt edebilmelerine bağlıydı. Zaman geçtikçe de gelecek nesillere en hırslı, saldırgan ve rekabetçi erkeklerin genleri aktarılmış oldu. Bu teori çok mantıklı. Gerçi şu anda bu iş paraya bakıyor. Yani saldırganlık ve güçten ziyade, ama yine de düşünürsek sayı olarak bu saldırgan ve güç kısmı doğru. Bir kadının kendisini hamile bırakacak erkek bulmasıyla hiçbir sorun olmamıştı. Ama eğer torunları da olsun istiyorsa 9 ay karnında taşıdığı çocuklarına doğumdan sonra da yıllarca bakmalıydı. Bu süre boyunca çok az yiyecek bulma fırsatı bulacağından yardıma muhtaçtı. Kısacası bir erkeğe ihtiyacı vardı. Hem kendisinin hem de çocukların hayatta kalmasını garanti etmek için kadının erkeğin sunduğu koşulları kabul etmekten başka çaresi yoktu. O zaman da aktarılan gen zaten o erkeğin geni oluyor. Ama ne deniyor? Bu yaklaşımda deneysel kanıtlar tarafından yalanlanıyor gibi. Mesela şunu diyorlar, kadınların bakıma ihtiyaç duymasının kadınları neden diğer kadınlara değil de erkeklere muhtaç ettiği ve erkek rekabetçiliğin erkeği toplumsal olarak baskın hale getirdiği varsayımıdır. Bağımlı dişilerle rekabetçi erkekler arasındaki dinamikler, filler ve bonobo şempanzeleri gibi pek çok hayvan türünde ana erkil bir toplumsal yapıya yol açar. Dişilerin dış yardıma ihtiyacı olduğundan sosyal becerileri geliştirmeleri ve işbirliği yapmayı, ödün vermeyi öğrenmeleri gerekir. Böylelikle tamamen kadınlardan oluşan toplumsal ağlar kurarak her üyenin çocuk yetiştirmesine yardımcı olurlar. Erkekler de bu esnada tüm zamanlarını dövüşerek ve rekabet ederek geçirirler ve sosyal becerileriyle toplumsal bağları gelişmemiş olarak kalırlar. Bu yüzden bonobo ve fil toplulukları işbirliğine yatkın dişilerden oluşan ağlar tarafından yönetilir ve bencil işbirliğine yanaşmayan erkekler de kenara itilir. Şu kısmı da tamamlayayım mı? Birazcık atlayacağım. Evet, nasıl kuruyor? Elimizde cevap yok diyor. Erkeklerin üstünlük kurması ile ilgili. Belki de Homo sapiens erkeklerinin ayırt edici özelliği fiziksel güç, saldırganlık ve rekabetçilik değil, daha üstün sosyal beceriler ve işbirliğine yatkınlıktır, bilemiyoruz diyor. Evet, ben burada kapayım. Yani benim yorumuma bakarsanız açıkçası ben şey olarak düşünüyorum. Yani birkaç yüzyıl ya da yani 2000 yıl aslında çok uzun bir zaman değil. Çok da öncesini bilmiyoruz. Milattan öncesi çağları bilmiyoruz. Bir bakayım yorumlara. Ona göre ben de yorumumu, cevabımı vereyim. Yani tabii ki oradaki savaşçı gücün önemi var ya. Tabii mesela yoga çünkü neden biliyor musunuz? Yoga öğrencilerinin çoğu kadın ve o yüzden de erkek hoca daha tercih ediliyor.
Bir sürü kadın hoca var. Şimdi mesela yoga hocalığı eğitimi aldığın zaman tamam yoga hocası oluyorsun. 100 tane kadın yoga hocası var. Çünkü hepsi eğitim aldı. Erkeklerin sayısı daha az ve daha öne çıkıyorlar. Şey gibi ya da yani düşünün tavuk ve horozlar gibi biraz. Yani ben kadınların egemen olsun falan demiyorum. Ben biraz daha açıkçası işbirliğinden yanayım. Hani şey diyemem, ay kadın erkek böyle bir savaş halinde gibi bakmıyorum zaten. Ama mesela e, düşünüyorum ileride gerçekten kadın egemenliği olabilir mi? Hmm, yani emin de değilim. Yapılmaya çalışan o belki de. Ee, Ama yani kadında şey vardır bizde. Bir gizlilik vardır. Ben şuna bağlıyorum mesela. Hmm, Bakarsanız insanlığa gelmiş tüm peygamberler hep erkektir. Yani görünürde öyledir. Aslında kadın hoca da yok değildir. Yani bazı önemli kişilerin hani hocası falan şeydi, kadındı. Ama kadın her zaman için kadının başlıca özelliği şeydi aslında. Hani nasıl diyelim, daha görünmeyen olmak. Hani şöyle örnek verirsem rahimdir kadının özelliği. Yani bir yerde lider ve gözüken olmaz. Hani kadın organı da gizlidir. Ortada değildir. Yani hani çıplak da olsa kadın içeridedir onun. Ve o yüzden kadının liderliği de ya da anaerkillik de aslında gizliden gizliye olan bir şey. Yani bir anaerkil bir düzen olsa siz o anaerkil düzeni göremezsiniz. Çünkü anaerkil düzenin zaten koyacak bir heykeli yoktur. Ama erkekse, yani bunlar benim tam şey konularım, zaten sevdiğim konular. Yani bir erkek iktidarında, yani iktidar kavramı dediğimiz şeysi bir fallus gibidir. Bir şey içerir. Fallik bir tema içerir ve bu görünür. Ve erkek iktidarı ve buna dair şeyler de hep görünürde olacaktır. Eğer anaerkil bir düzene geçersek bu zaten gözükmeyecektir. Etrafta belki de hiçbir iktidar görmeyeceksiniz. Bunu kadınlar yönetiyor diye bir şey bile denmeyecek. Çünkü kadın zaten görünürde değildir, gizlidir. Hep denir ya, kadın ne diyor, ne istiyor ben anlamıyorum. Bu kadının yapısı gereği bir şey. Yani kadın bu kadar direkt, açık ve net değildir. Dediğim gibi kadının kendi cinsel organının da kapalı içeride olmasından dolayı. Ya bunu göremezsiniz. Dediğim gibi toprağın içinden ne çıkacağını, hani böyle ektiniz tohumu, sonradan çıkıyor. Bunu da bilemeyeceğiniz gibi. Ya da suyun altına hala biz çok böyle derinlerini bilmiyoruz suyun. Binlerce metre derininde ne var bilemiyoruz. Kadın da böyle olduğu için, yani dediğim gibi bizim göreceğimiz, şahit olacağımız tüm iktidarlar ya da o düzenler hep eril olacak, erkek olacak. Çünkü buna şahitlik edebiliriz. Dişiliğe böyle şahitlik edemeyiz çünkü. Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz tabii ki, sorulara baktım da. Benim kişisel olarak böyle bir şeyim olabilir ya da bazı erkekler üzerinde bir iktidarım, gücüm olabilir ama erkek egemen toplumda yaşıyoruz. Bu gerçek ama bazı kadınlar daha erildir. Bende de eril taraf var. Eril kadınlar yönetirler. Özel bir yatırım sebebiyle olsa da iyi oldun. Teşekkür ederim yani. Ya öyle bir şey ki ben bu konuyla ilgili saatlerce konuşurum. Yani hatta mesela bu konu iktidar, dişil, eril, ataerkil düzen, anaerkil düzen, bu konularla ilgili mesela şey olsa, Okan Bayülgen'in programı olsa, hani orada başka kişiler de gelse, yani dedim ya, saatlerce sohbet edilecek
çıkarımlar yapılacak bir konu. Ve dediğim gibi alanım, ilgilendiğim konular ve bunun aslında iyice geçmişini düşünmek gerekiyor ve dediğim gibi görünürde olan, görünmeyende olan. Evet, bakayım. Peki kadının cinsel dürtü uyandırıp erkek egemenliğini elinden alması. Ya şöyle bir şey, aslında erkek egemenliği falan deniyor ya, ya da erkek iktidarı, erkeğin içinden canavarın çıkması falan. Yani o çıkar ama o da bir anda bir patlamayla söner gider, kadın yine esas kalır. Yani kadın bu şekilde, bu çizgide ilerleyebilir. Onun iktidarında öyle bir yıkılma olmaz. Çünkü kadının iktidarı görünmeyen taraftadır. Ama erkeğin iktidarı çıkar ama sonra böyle de iner yani. Aslında dediğim gibi gizil güç kalıyor kadın. İktidar da olsa görünmeyen Kösem Sultan işte nasıl divanın arkasında oluyor yöneten. Ay ne güzel. Bugün ben böyle sohbetler yapmayı da seviyorum. Teşekkür ederim Cihat Bey. Kadın iktidarına somut bir örnek, kadın iktidarından saydı ki zaten Kleopatra dendi, Elizabeth dendi. Yani hiç böyle başa gelmemiş değiller. Yani belli konumdaki kadınlar tabii ki böyle bir iktidara sahip oldu. Ama onlar da çok eril kadınlardı zaten. Yani görünürdeki aslında o kadınlardaki erkeklik fazlaydı. Benim bir Ayşe Arman röportajım vardı. Ben de şey fazla diyordum böyle penis. Kitaplarla aram olmasa da mı? Nereden biliyorsunuz? Neyi nereden şey yapabilirsiniz? Beni tanımıyorsunuz ki. Evet. Tamamdır. Evet, yayını kapatıyorum. 47 dakika olmuş ya. Bayağı uzun konuşmuşuz. Biraz da şey açıldı açıkçası sohbet falan masaldan ziyade bugün. Arada ben bazı konular üzerine başlıklar atayım. Tamam masal gecesidir ama orada bir konu olsun ve böyle üzerine tartışma yapalım. Bence çok güzel oldu. Yani ben belki felsefe konusunda ya da daha çok kadınlık, erkeklik, cinsiyet konuları, psikoloji konuları, ilgi çekici konular üzerinden pasajlar okuyayım. Üzerine bir tartışma, sohbet olsun. Bunu yapalım. Güzel olur. Nasıl mesaj atabiliriz? Yayın sonrasına ben buraya şey koyacağım. Diğer yayınlara da koyuyorum. Bir yorum koyuyorum. Orada mail adresim var. Çoktandır maillere bakamadım. Kusura bakmayın. Mail adresi var. Ayrıca diğer platformlarımın da linki var. Şimdi yayını kapatıyorum artık. Bayağı uzun süre olmuş. Net yayın tarihi birazcık da şeyime bağlı oluyor bazen. Ruh halime bağlı oluyor. Yayın yapacağım derim ama o gün enerjim çok düşükse ben de yayın yapacağım diye kendimi zorlamıyorum. Çünkü o yayın o kadar da iyi çıkmıyor. Ha bugün dedim ya daha rahatlamış bir ruh halindeydim. Daha iyiydim ve yayın yaptım. Bu kadar da amatörüm açıkçası. Evet. Görüşmek üzere diyorum. Zaten buradaysanız, yorum yazıyorsanız kanala abone olmuşsunuz demektir. Daha fazlasını istiyorsanız katıl üyesi olabilirsiniz. Artık dediğim gibi yayınların sıklığı daha artacak yakında. Umuyorum. İşte böyle. Görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.